Merhaba. Hiç tartıdaki kilonuz normal sınırlarda olmasına rağmen görüntünüzden hala memnun olmadığınız zamanlar oldu mu? Ya da kollarım ve bacaklarım ince ama bir de şu göbeğim olmasa dediğiniz. Skinny fat birebir Türkçe karşılığı olmayan bir ifade. Genel olarak ince gözükse de vücudu çok gevşek olan insanlar için kullanılan bir tabir. İnce görünümlü şişman da diyebiliriz. Bu videoda skinny fat problemine çözüm önerilerimi paylaşacağım. Skinny fat olan kişinin kilosu normal sınırlarda olsa da yağ oranı yüksektir. Diğer bir deyişle kas kütlesi düşüktür. Uzun zamandır kilolu olanlar için yağ yakarken karşılaşılacak en büyük problem de kazanması daha zor olan kas kütlesini kaybetme riskidir. Aynı şey amacı çok fazla kas kütlesi kazanmak olmayan ya da sadece biraz zayıflamak isteyen biri için de geçerli. Yani ben çok kaslanmak istemiyorum diye düşünme. Kas kütlesi sadece vücudun daha sıkı görünmesini sağlamaz. Aynı zamanda iskelet sistemini de destekler. Yani sadece vücut geliştirmeciler için önemli değil. Hem sağlığın hem de daha iyi görünmen için kas kütlesi elzem. Evet, eğer hayalindeki yağ oranına ulaşmak için önünde çok uzun bir yol varsa biraz kas kütlesi kaybetmek olası. Ama bunu minimumda tutmak ve kaybı olabildiğince yağ kütlesinden vermek sana ve tabii ki biraz da genetiğine bağlı. Şimdi birkaç ipucu vereceğim. Yeterince protein al. Çok fazla protein hem gereksiz hem de amaca aykırı. Ama yeterince almazsan da haliyle kas kaybedersin. Sedanter bir insanın günlük protein ihtiyacı kilo başına yaklaşık 0,8 gram. Ama egzersiz yapan biri için bu 1,5-1,6 gram civarına kadar çıkabilir. 2 gramın çok üstüne çıkmaya ise gerek yok. Unutma, bu miktarı her gün almalısın. Sadece salata yiyerek diyet yaparsan skinny fat olman kaçınılmaz. Evet, egzersiz de yapmalısın. Ve sadece kardiyo yetmez. Ağırlıkta çalış. Kaslarının seninle kalmasını istiyorsan onları belli bir yoğunlukla uyarman gerekiyor. Sadece sonsuz uzunlukta yüksek tekrarlı setlerle ve küçük ağırlıklarla çalışma. Tek tekrarda kaldırabileceğinin %50'sinden azı kas kütleni korumak için yetersiz kalacaktır. Ayrıca düşük tekrarlı kuvvet antrenmanları daha yüksek tekrar aralıklarında kaldırdığın ağırlıkları da artırır. Unutma, vücudun sadece ihtiyaç duyacağı kadar kas kütlesini tutar. O zaman vücudunun daha fazlasını istemesini sağla. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Özellikle kadınlar ağırlık çalıştıklarında çok kaslanacaklarını düşünebiliyor. Diyet yaparken yani kalori açığın varken kas kütlesi inşa etmek bir erkek için bile zor. Kadınlar için imkansız diyebiliriz. Yani ağırlık çalışmalarını ihmal etmiyoruz. Ve sıra kardiyoda. Kardiyoyu abartma. Süresi uzadıkça vücudunun kortizol salımı da artar. Çok fazla kortizol daha az kas kütlesi demek. Yani ya daha kısa olan high intensity interval training çalışması yap ya da uzun bir yürüyüşe çıkmak gibi daha kibar bir kardiyo antrenmanı tercih et ki kortizol salınımı çok yüksek seviyelere çıkmasın. Koşu bandında 1 saat orta tempo koşmak o istediğin sıkı vücut için doğru yol değil. Karbonhidrat tüketimi iki ucu keskin bir kılıç gibi. Düşük karbonhidratlı bir diyet uygulamıyorsan, karbonhidrat tüketimini antrenman sonrasına taşıman, yükselen insülin hassasiyetinden faydalanmanı sağlayabilir. Karbonhidrat geri yükleme, yağ oranını düşürürken kas kütleni korumak için güzel bir yöntem. Tabii ki günlük kalori dengen, kilo kaybının en büyük belirleyicisi. Ama gün içinde aralıklı olarak karbonhidrat tüketeceksen de insülin seviyeni stabil tutabilmek için düşük glisemik indeksli karbonhidratlara yönel. Çünkü yüksek glisemik indeksli karbonhidrat kaynakları açlık ataklarını tetikleyebilir. Bu da aşırı kalori alımına yol açabilir. Ve yağ yakmak için de yağ ihtiyacın var. Miktar yaptığın diyet tipine bağlı ama optimum hormon üretimi için düşük yağlı bir diyet yapıyor olsan bile günlük yağ tüketimini aldığın kalorinin en az %25'i olarak belirle.
Yetersiz yağ tüketimi daha az testosteron yani kas ve kuvvet kaybı demek. Çok düşük kalorili bir diyet uygulama. Yağ yakmak için ortalama %10-%20 arası bir kalori açığı yeterli olacaktır. Daha fazlası hormon değerlerinin düşmesine ve kas kütlesi kaybetmene neden olabilir. Kilo kaybı konusunda aceleci olmak, iradeni daha hızlı tüketmen ve verdiğinden daha fazlasını almanla da sonuçlanabilir. Tartıda hızlı bir kayıptan çok uzun vadede devam ettirebileceğin bir hayat tarzını hedeflemelisin. Uyu. Uyku toparlanmanın altın anahtarı. Vücudunun yıpranan kas kütlesinin yeniden inşası ve ertesi günkü antrenmana hazır olabilmesi için her gün en az 7 saat sessiz ve karanlık bir odada uyumalısın. İyi dinlenmezsen performansını artırmayı bırak koruyamazsın bile. Kuvvetinin düşmesi de kas kütlesi kaybının işaretlerinden biri. Evet arkadaşlar, unutmayın, amaç yağ yakmak, kilo kaybetmek değil. O zaman kaslarınızı sevin ve onları koruyun. Bu arada videoyu faydalı bulduysanız beğenir ve kanalıma abone olursanız da sevinirim. Ayrıca konuyla ilgili sorularınız varsa yoruma yazın lütfen. İyi antrenmanlar, tekrar görüşmek üzere.